Arkadaşlar bu yeni çantada kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 2.75'e 12 santim olacak. Bu tek kanat yapacağım bu çantanın kağıdını. Eninin 4 katının bir fazlasını alıyorum. Yani 2.75'i 4 ile çarpıyorum. 11 ediyor. Üstüne 1 sayısını eklediğim zaman 12 ediyor ve dolayısıyla bu kağıdın ölçüsü 2.75'e 12 santim oluyor. Şimdi bu kağıtta arkadaşlar 3 çeşit kağıt kullandım. Markayı göstermeyeyim. Birincisi arkadaşlar şöyle bir ikisi bir arada olan bir kahvemiz var bizim. Reklama girer diye göstermiyorum ismini. Bunun şu iç kısmını kullanıyorum. Şu gümüşleri. Şu beyazlar A4 kağıt. Şu siyahlar da siyah kraft kağıt. Ona göre siz bunun rengini kendinize göre ayarlarsınız. Ben siyah, gümüş ve beyazdan yapacağım. Şimdi bunlarda arkadaşlar şu gümüş renkli de herhangi bir laminasyon yani şeffaf koli bandını kullanmamıza gerek yok. Çünkü zaten bunun kendisi laminasyonlu. Ama beyazla siyahı mecburen bantlıyorum. Bir kağıttan şöyle bir kahve kağıdından şu şekilde 2 tane kağıt çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şuradan bir daha. Şöyle. Şimdi bunu kesiyorum. Yani bir tane ikisi bir aradadan arkadaşlar 2 tane kağıt çıkıyor böyle bu şekilde. İster ön yüzünü kullanın. Ben o kısmını kullanmıyorum. Bu gümüş renkli olan bölümünü kullanıyorum. Buna şeffaf koli bandına bunu yapıştırmamıza gerek yok. Şu beyaz kağıdımı da zaten kesmiştim. Bir onu bantladığımı göstereyim. Şeffaf koli bandımı şöyle açıyorum. Kullanacağım bölümü üstüne şu şekilde yapıştırıyorum ve kesiyorum. Evet. Bakın. Şimdi şu kenarlardaki fazlalıkları şöyle içeriye doğru katlıyorum. Katlamayı gösteriyorum şimdi. Şu kenardaki fazlalığı da içe doğru katlıyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde kağıdım bantlanmış oldu. Şimdi önce bunu böyle boylamasına ikiye katlıyorum. Sonra şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu şöyle ikiye katlıyorum. Ortayı kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katlama şeklimiz bu oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu çantada ön tarafı ayrı bir renk olacak. Kağıt şöyle olacak. Arka tarafını düz yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar şeritler yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar kağıtlarımın nasıl takıldığını göstereceğim. Şöyle ikisini alıyorum. Birini alttan, birini üstten şöyle geçiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar zigzaglar oluşturacağız. Şöyle.
Bu şekilde arkadaşlar şöyle zigzaglar yapacağım. Bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar ben tam 9 tane böyle şeritler hazırladım. Bu şeritleri hazırladıktan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız. Bunların şu kenarlarını kapatmam lazım. Hem şunların hem bunların hepsinin kenarlarını kapatmamız gerekiyor. Kenarları kapatmak için şu katlamış olduğum kağıdım vardı ya. Bu kağıdı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi bunun bir tanesini aldım. Şu çatallın birinden içeriye geçirdim. Şuradan çıkmasına izin vermedim. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunun dışarıya çıkmasını istemiyorsanız arkadaşlar tutkal kullanabilirsiniz. Şu kısmına tutkal sürebilirsiniz. Şu araya sokuyorum. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde kenarlarını kapatacağız. Diğer yarıyı alıyorum. Onu da yine aynı şekilde arkadaşlar tam şu ortadan içeriye giriyorum. Buradan çıkmasına izin vermiyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Dilerseniz burayı tutkallayabilirsiniz. Şu araya bunu yerleştiriyorum. Bütün bu işler olduktan sonra arkadaşlar dikişe geçeceğiz. Bakın. Bütün şeritlerin böyle kenarlarını kapatacağız. Çantanın ön tarafını bu şekilde diktim. Bu bitti. Şimdi dediğim gibi bu çantanın önü ayrı bir desen olacak. Arkasını düz bırakacağım. Küçük bir cep koyacağım arka tarafına. Hani kredi kartınızı falan içine koyarsınız diye düşündüm. Şimdi bunu dikmek için önce şu düz olanı dikeyim. İpimi taktım. Ucunu düğümledim. Şu aradan geçiriyorum. Ve bu düğümü içeriye saklıyorum arkadaşlar. Şu şekilde saklayacağım. İçeriye. Ve zigzag olarak dikeceğiz. Dikişinin hiçbir özelliği yok. Düz bir şekilde örerek gideceğiz. Böyle. Zigzag olarak dikiyoruz. Yalnız arkadaşlar dediğim gibi arada şöyle dönüp belli yerlerde sabitleyelim ki araları açılmasın. Özellikle bu gümüş renkli olan kağıtlar çok ince ve böyle hemen nasıl diyeyim kendini bırakacak tarzda kağıtlar. Bu şekilde arkadaşlar bu 9 katın 9'unu da üst üste dikeceğim. Şurada yine şöyle bir sabitleyeyim bunu. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar diğer katlarında böyle 9 katın 9'unu da buraya dikeceğim. Bu şekilde.
Sonra önle birleştirip çantayı tamamlayacağım. Ön tarafı diktim. Hazırlandı. Arkayı da diktim, bitti. Bir de arkaya şöyle minik bir cep koyacağım. Hani kredi kartınızı yahut da ne bileyim gerekli olan bir şeylerinizi koyarsınız içine diye küçük bir şey yaptım. Bunu da buraya yerleştirirken arkadaşlar 4 tane bu taraftan 4 tane bu taraftan tepe bıraktım ve bu cebi ona göre yerleştirdim. Şimdi bakın şuradan tutturdum. İğnem burada, buradan yukarıya çıkıyorum. Dikerken arkadaşlar bu şekilde dikeceğiz. Şuradan şöyle geleceğim. Ve şuradan tekrar aşağıya ineceğim. Bakın. Bu şekilde indim. Şimdi buradan şu şekilde buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Şimdi buradan şöyle edersem buraya çıkıyoruz yine. Olmaz. Buraya çıkmayalım. Şöyle gelelim. Buradan arkadaşlar bak şuraya çıkıyor. Bak gördünüz mü? İğnemi görüyorsunuz herhalde. Şuraya çıktım. Bu şekilde arkadaşlar kareleri atlaya atlaya bunu kenarlardan buraya tutturacağız. 3 tarafını. Bu cebi de diktikten sonra arkadaşlar kenarlarını dikeceğim ve çantam bitecek. Buraya geldim. Şimdi buradan şuraya geçeceğim. Şöyle. Buraya geçmeyeyim. Şuraya ineyim. Buradan şuraya çıktım. Bakın. Buraya çıktım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamamen tuttu. Buraya giriyorum. Şunun içine buradan tekrar aşağıya geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar böyle 3 tarafını komple dikeceğim. Bakın arka cebi diktim. Şöyle küçük bir cebimiz oldu. Bunun dışında bir de şu kısımlara şöyle minik kareler yapacağız. Şuraya. Burası taban olacak ya. Onun için ne yapıyorum? Şu katladığım kağıdı ortadan ikiye bölüyorum. Bir tanesini alıyorum. Önce şöyle ikiye katlıyorum. Araya kırıyorum. Açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve şöyle birleştiriyorum. Şöyle minik bir karemiz oldu. Diğer yarıyı alıyorum. Onu buradan şöyle içeriye sokuyorum arkadaşlar. Şuradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu yakalayıp tam şuraya şöyle yerleştireceğim. Şu vaziyette yerleştiriyorum. Bunların hepsinin arkadaşlar resimlerini çekeceğim ve videomun içinde paylaşacağım. Bu şekilde 12 tane kare yapacağız. Sonra arkadaşlar bu kareleri tek tek şu aralara şu şekilde dikeceğiz. Şuradan itibaren başlayacağım. Ve bu şekilde buralara dikeceğiz. Bakın. Şöyle.
Evet, bu şekilde arkadaşlar dikeceğiz. Şöyle, böyle. Böyle bir dikeceğiz arkadaşlar. Sonra bunun üstüne şu şekilde getirip böyle birleştireceğiz. Ön ve arka çantam hazır olmuş olacak. Çantanın ön tarafını ve arka tarafını diktim. Hem tabanı oluşturacağız hem de çantayı bitirmiş olacağız. Bakın şöyle baş kısımlarını şu şekilde birbiriyle tutturuyorum. Bakın tepeler hep birbirine denk geliyor. Dikkat ettiniz mi? Şimdi iğnem buradan şöyle aşağıya iniyorum. Bunda arkadaşlar körük yok. Taban yok. Sadece kenarlarını bu şekilde üçgen olarak tepe olarak birleştiriyorum kenarları. Değişik olsun bu sefer de. Şöyle sıkalım burayı. Burayı diktim. Bakın şu kısım tuttu. Şimdi aşağıya iniyorum. Buradan şöyle dönüyorum. Şuradan ipimi böyle atıyorum ve bu şekilde çantalar yapmıştım arkadaşlar. Bunun nasıl dikildiğini de eski videolarıma bakarak görebilirsiniz. Bakın böyle burası da oldu. Bakın, görüyor musunuz? İniyorum aşağıya. Buradan aşağıya iniyorum. Böyle bu tarafa atlıyorum. Şu aradan içeriden yukarıya çıkıyorum. Şu şekilde arkadaşlar yukarıya çıkıyorum. Yine bu tarafa geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar burayı komple dikeceğim. Sonra döneceğim. Burayı dikeceğim. Kilit sistemini ayarladıktan sonra çantamız bitmiş olacak. Taban da bu şekilde kendinden dönmüş bir çanta olacak. Arkadaşlar bakın. Çantayı bitirdim. Şöyle şu kenarlarına, şu iki ucuna halka diktim. Araya sıkıştırdım şu karelerin arasına. Ve hazır böyle ayarlanabilir bir çanta sapı yaptım. Şununla boyunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Genişletip daraltacak şekilde. İcabında bu çantayı sırtımıza da atabiliriz. Veya çapraz da takabiliriz. Bu şekilde ayarladım. Mıknatıslı kilit yaptım. Bakın arkadaşlar şu şekilde arka tarafına şöyle minik bir cep koydum. Ve mıknatıslı kilitle ağız kısmını da kapattım. Şimdi arkadaşlar bakın mıknatıslı kilit bu şekilde. Bunu da ben size nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce bunu size katlarını açarak nasıl yapıldığını gösterdim ama bunu ben daha pratik bir şekilde yapmayı tespit ettim bugün ve onu da size göstereceğim. Bu şekilde şöyle kapatıyoruz ve çantam bitmiş oluyor. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, çantamın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.